Birine Eyfel Kulesi'ni 2 defa satabilir miydiniz? Ya da hiç var olmamış bir ülkenin Merkez Bankası'ndan milyonlarca doları tereyağından kıl çeker gibi alabilir miydiniz? Çoğumuz dolandırılmayacak kadar zeki olduğumuzu, sistemin açıklarını her zaman fark edebileceğimizi düşünüyoruz. Ama bugün anlatacağım isimler sadece insanların paralarını değil, onların mantığını, inancını ve gerçeklik algısını da çaldılar. Zeka ve ahlak arasındaki o ince çizgi bazen öyle bir noktada birleşir ki ortaya çıkan tabloya suç değil, bir sanat dersiniz. Bugün size sıradan hırsızları değil, kitlelerin hırsını, saflığını ve hatta koca bir ulusun hayallerini sömüren tehlikeli dahileri anlatacağım. Ben Man Ray. Konumuz dolandırıcılar. Listemizin 5 numarasında sadece bir dolandırıcı değil, kurbanlarının psikolojisini bir cerrah gibi yöneten bir isim var. Kont Victor Lustig. Kendisine Kont diyordu çünkü biliyordu ki asalet en büyük yalanların en şık ambalajıdır. Yıl 1925 Paris. Eyfel Kulesi o dönem bugünkü gibi bir ikon değil. Devlete devasa bir bakım masrafı çıkaran paslı bir demir yığınıydı. Hatta halk kuleyi yıktırmak istiyordu. Lustig gazetede bu şikayetleri okur okumaz tarihin en küstah planını hazırladı. Lüks bir otelin kral dairesine yerleşti. Sahte hükümet belgeleri hazırladı ve şehrin en büyük 6 hurdacısını gizli bir toplantıya çağırdı. Onlara şunu söyledi: "Beyler, hükümet kuleyi yıkmaya ve 7 ton demiri hurda olarak satmaya karar verdi. Ama halkın tepkisinden korktuğu için bu ihale tamamen gizli kalacak." Kurbanları arasında en hırsızını, sosyeteye girmeye çalışan Andrei'yi gözüne kestirdi. Andrei güvenini kazanmak için ondan bir de rüşvet istedi. Çünkü Andrei'ye göre gerçek bir devlet memuru ancak rüşvet isteyecek kadar yozlaşmış biridir. Sonuç mu? Lustig kuleyi hurda fiyatına Andrei'ye sattı. Paraları çantaya doldurdu ve aynı gün Viyana'ya kaçtı. İşin en absürt yanı, dünyaya Eyfel'i satın alacak kadar saf olduğunu ilan etmemek için polise bile gitmedi. Bu sessizliği gören Lustig birkaç ay sonra Paris'e geri dönüp kuleyi bir kez daha satmaya çalışacaktı. Listemizin 4 numarasında yalanın sınırlarını bir kuleye değil koskoca bir ülkeye çizen bir adam var. Gregor MacGregor. Onun hikayesi dolandırıcılığın sadece para değil, bir dünya inşa etme sanatı olduğunu kanıtlıyor. Yıl 1820. MacGregor Londra sosyetesine elinde egzotik haritalar ve ağır başlı bir unvanla giriyor. Poyais Prensi. İddiasına göre Orta Amerika'nın derinliklerinde nehirlerden altın akan, topraklar bereketli, başkenti Avrupa standartlarında olan Poyais adında cennet gibi bir ülkenin lideriydi. MacGregor bunları sadece anlatmakla kalmadı. Bu hayali ülkenin anayasasını yazdı, armasını tasarladı ve hatta Londra'da Poyais doları bastırıp döviz bürolarında bozdurmaya başladı. İngiliz yatırımcılar yeni dünyada büyük fırsatlar yakalama hırsıyla bu cennetten toprak satın almak için kuyruğa girdiler. MacGregor o kadar ileri gitti ki 2 gemi dolusu insanı bu hayali ülkeye yerleşmek üzere yola çıkardı. Asıl dehşet verici olaylar gemiler karaya yanaştığında yaşandı. MacGregor'ın anlattığı o görkemli şehir yerine geçilmesi imkansız bataklıklar ve vahşi bir doğayla karşılaştılar. Ne bir nehir vardı, ne bir şehir vardı, ne de bir altın nehri. Poyais sadece MacGregor'ın çizdiği parlak bir broşürden ibaretti. Bu yalan yüzünden onlarca insan hayatını kaybetti. Ama MacGregor ne yaptı dersiniz? O paraları alıp Fransa'ya kaçtı. Ve orada da aynı ülkeyi Fransızlara satmaya çalıştı. MacGregor bize şunu gösterdi: İnsanlar ellerinde tutabilecekleri bir gerçek yerine hayalini kurabilecekleri muazzam bir yalana çok daha kolay inanırlar. Sırada listemizin 3 numarası var. Dolandırıcılık tarihine kendi adını altın harflerle ve binlerce insanın gözyaşıyla yazdıran bir adam var. Charles Ponzi. O bugün hala binlerce ocağı söndüren saadet zincirinin sistem babası. Yıl 1919. Amerika. Ponzi'nin cebinde sadece birkaç doları vardı ama zihninde dünyayı sarsacak bir plan taşıyordu. Uluslararası posta kuponlarında küçük bir fiyat farkını keşfetti ve bu farktan devasa karlar elde edebileceğini iddia ederek insanları yatırıma davet etti. İnsanlara verdiği söz akıl almazdı. Paranızı bana verin, 45 günde %50, 90 günde %100 kar elde edin. İşin aslı şuydu: ortada dönen bir ticaret ya da alınan bir posta kuponu yoktu. Ponzi sisteme yeni giren insanların parasını alıyor ve bunu eski yatırımcılara kar payı diye dağıtıyordu. İnsanlar paralarının katlandığını görünce daha fazla yatırıyor. Komşularına, akrabalarına haber veriyorlardı. Ponzi sadece bir yıl içinde milyonlarca doların içinde yüzmeye başladı. Ancak bu görkemli şato kartonlardan yapılmıştı. Sistem ancak sürekli yeni insanların katılmasıyla ayakta kalabilirdi. 1920'de bir gazetenin kuponların aslında hiç alınmadığını ifşa etmesiyle her şey bir gecede çöktü. Ponzi tutuklandığında arkasında on binlerce iflas etmiş insan ve tarihin en büyük finansal enkazlarından birini bıraktı. Listemizin 2 numarasındayız. Dolandırıcılığı bir performans sanatına dönüştüren, yakalanması imkansız görülen bir isim var: Frank Abagnale. O sadece insanların parasını değil, tüm dünyanın güvenini çalmayı başardı. Üstelik tüm bunları daha 21 yaşına basmadan yaptı. 1960'ların başında henüz reşit bile değilken sadece bir pilot üniforması ve sahte bir kimlikle Panama Hava Yolları'nda yardımcı pilot olarak 2 milyon milden fazla uçtu. Ama bununla yetinmedi.
Hiç tıp eğitimi almamış olmasına rağmen aylarca bir hastanede çocuk doktoru olarak görev yaptı ve hatta bir eyalette savcı yardımcısı olarak adalet sisteminin tam göbeğine sızdı. Frank'in en büyük silahı özgüveniydi. Banka çeklerini öyle ustalıkla taklit ediyordu ki 26 farklı ülkede milyonlarca dolarlık karşılıksız çek bozdurdu. FBI'nin peşine düştüğü en genç, en yaratıcı suçlu haline geldi. Frank için sahte bir kimliğe bürünmek, sabahları kıyafet seçmek kadar doğaldı. İnsanlar onun pilot olduğuna, doktor olduğuna veya avukat olduğuna inanmıyordu. Frank onlara inanmak istedikleri kişiyi altın tepside sunuyordu. Sonunda yakalandığında ise hikayesi daha da ilginç bir hal aldı. FBI bu zekanın parmaklıların arasında çürümesine izin vermedi. Onun sahtecilikle mücadele etmesi için kendi safına çekti. Frank Abagnale bize şunu gösterdi. Eğer yeterince iyi bir kostüm giyer ve asla tereddüt etmezseniz, dünyanın en korunaklı kapıları bile size ardına kadar açılabilir. Geldik listemizin zirvesine. 1 numara. Dolandırıcılığı milyarlarca dolarlık bir imparatorluğa dönüştüren ve güven kelimesinin anlamını sonsuza dek değiştiren bir isim var. Barney Madoff. O diğerleri gibi sahte bir pilot ya da kule satan bir hurdacı değil. O Wall Street'in eski başkanı, finans dünyasının dahisi ve hayırsever bir iş adamıydı. En azından dünya onu öyle sanıyordu. Madoff tam 20 yıl boyunca tarihin en büyük ve en yakıcı saadet zincirini yönetti. Ünlü yönetmenlerden dev bankalara, vakıflardan emekli sandıklarına kadar herkes parasını ona emanet etmek için sıraya giriyordu. Çünkü Madoff piyasalar ne kadar kötü olursa olsun her zaman istikrarlı ve yüksek kazançlar vaat ediyordu. Ama ortada bir mucize yoktu. Sadece devasa bir yalan vardı. İhanetin boyutu 2008 krizinde gün yüzüne çıktı. Piyasalar çökünce yatırımcılar paralarını geri çekmek istedi. Ancak Madoff'un elinde dağıtacak para kalmamıştı. Ortadan kaybolan rakam dudak uçuklatıcıydı. Yaklaşık 65 milyar dolar. Bu sadece bir hırsızlık değil. Binlerce insanın hayat boyu biriktirdiği emeklerinin, hayallerinin ve güveninin bir gecede yok olmasıydı. Madoff kendi oğullarının onu ihbar etmesiyle tutuklandı ve 150 yıl hapse mahkum edildi. O lüks hayatını ve itibarını inşa ederken aslında koca bir dünyanın en saf duygularını sömürmüştü. Barney Madoff bize en acı gerçeği öğretti. En büyük canavarlar bazen en şık takım elbiseleri giyer ve en güvendiğimiz koltuklarda oturur. Tarih boyunca bu isimler bize bir şey öğretti. Dolandırıcılık sadece bir suç değil, insanın hırsıyla, zekasının çarpıştığı karanlık bir tiyatrodur. Ve bu tiyatroda perde her zaman büyük bir yıkımla kapanır. Bugün tarihin en büyük 5 oyununu beraber inceledik. Peki sence hangisi daha zekiceydi? Yorumlarda buluşalım. Ben Man Ray. Bir sonraki tekinsiz hikayede görüşmek üzere. Merakla kalın ama güveninizi her zaman sorgulayın.